Herkese merhaba. Baran'cığım hoş geldin. Merhabalar, Nasılsın? hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Metin Baran Gökdemir, 22 yaşındayım. Beykoz Üniversitesi'nde 3. sınıfa geçtim. Bilgisayar mühendisliği bölümündeyim. Şu an çalışmaya başlayacağım. Odaya Bank'ta stajyer pozisyonunda. Buradan aldığım kurslarla birlikte okulda yaptığım projeler sayesinde bir noktaya getirerek erken bir dönemde staj imkanı ve çalışma imkanı buldum. Çok güzel. Şimdi o soruları biraz açacağım. Çünkü Tabii benim ki de. sorularımı hemen cevapladın. Şimdi bizden hangi eğitimleri aldın? Microsoft yazılım uzmanlığı eğitimini aldık. Bu içinde C#, SQL Database'i, ASP.NET ve Azure içeriyordu. Sonrasında Deep Learning eğitimi aldım. Okulda bizim bir mühendislik projesi dersi adı altında bir dersimiz var. Her sene bitirme projesi gibi dersler yapıyoruz. Ders yapıyoruz, bitirme projeleri gibi. Bunlardan sonunda da sınıflar bazında adaylar çıkartıyor hocalarımız. Bunlar üzerinden de birinci ödül alıyor, seçiliyor. Hem mühendislik projesi birinci sınıfta ödül aldım. Hem de ikinci sınıfta ödül aldım. Okuldaki birinci olduğun o projeler ne üzerineydi? Okulda birinci olduğum projelerde ilk sınıfta bir Flutter'da bir aplikasyon geliştirdik. Bir seyahat rehberi uygulaması geliştirdik orada bir aplikasyon olarak. İkincisinde de Django ile Python Django'da bir Storyteller web sitesi geliştirdik. Peki bizden almış olduğun eğitimlerde sınıf içerisinde neler yaptınız? Sınıf içerisinde ilk önce hocamız bize teorik bir bilgiyi aktarıyordu. Ardından biz bunları uygulamaya geçiriyorduk. Bizim uygulamalarımız da bize yardımcı oluyordu. Eksik yönlerimizi birebir bir formatta nasıl yanlışlarımızı düzeltebileceğimizi gösteriyordu. Bunun üstüne nasıl koyabileceğimizi, bize nasıl teknolojiyi daha iyi kullanabileceğimizi yazılımı geliştirirken gösteriyordu. Eğitim içerisinde ne tarz projeler yaptın? Eğitim içerisinde Microsoft yazılım uzmanlığı eğitiminde web sitesi geliştirdik. Herkes birer alan seçti ve bu alanlarda sürecin sonunda, eğitim sürecinin bir proje geliştirdik. Ben e-ticaret web sitesi geliştirdim. Onun üstüne koya koya bütün katmanlarını oluşturarak baştan sona kendi bir web sitemizi geliştirdik. Bunu ders sürecinde de yapıyoruz. Sürekli kendi web sitelerimizi geliştirerek. Deep Learning eğitiminde yine her ders bir modeli alıyoruz, inceliyoruz. Tarzlarına göre, fikirleri, kategorilerine göre bunları inceliyoruz. Yine ders sürecinin sonunda bir kendimiz daha özgün, daha çok yüksek nitelikli projeler geliştiriyoruz. Her dersin sonunda da ödev niteliğinde projeler oluyor. Eğitim bittikten sonra, okulun da bittikten sonra neler yapmayı düşünüyorsun? Şu an bir yerde Odaya Bank'ta staja başlayacağım iş olarak. Onu devam ettirmeyi düşünüyorum okulum devam ederken. Ondan sonrasında da sektörün ileri gelen kurumlarının birinde umarım başarılı bir mühendis Peki olurum. bu Odaya Bank'ın sana hani iş teklifi nasıl oldu? İş teklifi başvurdum. Başvurum üzerine CV'me dönüp döndüler. Mülakatları geçirdik. Mülakatlardan sonra teknik mülakat, İK mülakatı, kabul ve başlangıç olacak. Çok güzel. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi üniversitede 3. sınıfta olduğunu söyledin. Evet, Dersler geçiyorum. sana hani yetersiz mi geldi yoksa sen kendin isteyerek daha ileri gitmek için mi eğitim almayı tercih ettin? Bu süreç nasıl oldu? Kendim isteyerek daha ileri gitmek için. Çünkü biz okulda daha çok ilk 2 sınıfta özellikle çok daha teorik işliyoruz her şeyi. Ya da okuldaki bir anlatım mesela yazılımdaki bir konuda biz olayların çok daha teorik içeriklerini, çok karmaşıklığını incelerken bir bilgisayar mühendisliği bazında. Burada iş hayatında kullanabileceğimiz yönler gibi daha kısa, net, öz, hızlı, nasıl kullanılır ve üstüne konulur gibi işliyoruz. Peki. Bu yüzden. Bu alanda, eğitim alanında almak istediğin bir eğitim dalları, programları var mı daha? Yazılım üzerine olur, Python. İlk öncelikle kendimi geliştirdiğim alanlarda devam etmeyi, bu alanlarda kendimi daha uzman bir hale getirmeyi düşünüyorum. Ondan sonrasında belki diğer dillere de devam edip, diğer dillerin fraksiyonlarını öğrenip, onlar üzerinden de geliştirmeler yapıp tam bir şekilde bir profesyonel gibi her dilden haberdar olan bir insan olabilirim ve bunun sonunda eminim ki bu iş hayatında da çok yararlı olacak. Peki eğitim alacak olan öğrencilerimize bir tavsiyen olursa neler olur? Biraz kendinden de katarsan. Her şeyin başlangıcında eğitime girerken bunu kesinlikle kendi istekleri ve heyecanlarıyla katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir iş olarak değil, bir hayat, bir odaklanma olarak görmeleri onlar için çok daha iyi olur. Yani sıkıcı bir şey değil. Eğitim almak, birlikte yapmak, yazılım kurmak bunlar çok değerli şeyler. O yüzden üstlerine çok düşsünler, hocaları takip etsinler, hocaların söylediği şeyleri, diğer teknoloji. Oradaki en önemli şey birlikte olmak oluyor. Diğer bu kafaya sahip insanlarla aynı sınıfta oturmaktan geliyor. Çünkü üniversitelerde çok daha büyük sınıflara sahipken, 120-140 kişilik sınıflara sahipken burada daha iş hayatına odaklı ve birlikte olduğumuz bir grupla birlikteyiz. Ve bu bizi aslında yazılımın daha çok uygulamalı yönlerine de takviye sağlıyor. O zaman meslek hayatına başarılar diliyorum sana. Arı geldi sana.